Merhaba, ben Kübra Demiralay. Bu videomda sizlere dikenler tacı bakımından bahsedeceğim. Videoma başlamadan önce dilerseniz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Eğer bu video sizin için yararlı olursa videoyu beğenerek bana destek olmaya devam edebilirsiniz. Dileyenler Kübra Demiralay 7 Instagram hesabından beni takip edebilirler. Benimle orada iletişim halinde olabilirler. Şimdi bu video aslında bir devam videosu olacaktır. Çünkü ben daha önce dikenler tacı hakkında bir video çekmiştim. Onun da linkini hemen sağ üst köşeye bırakacağım. Bu onun devamı niteliğinde bir video. Zaten burada görmüş olduğunuz dikenler tacı, yani bu çiçeklerde oradaki dikenler tacından çoğaltmış olduklarım. İlk olarak ışık ihtiyacıyla başlamak istiyorum. Bol ışık alan ve güneş gören bir yerde bakmalısınız. Eğer gölgede bulundurursanız çiçeklenme duruyor ya da çok az bir çiçeklenme meydana geliyor. Zaten boyuna uzama başlamışsa bu yetersiz ışık aldığının göstergesidir. Bu yüzden bol ışık alan, güneş alan bir yere alabilirsiniz. Eğer çok fazla güneş alırsa, yani aşırı bir güneşlenme söz konusu olursa bu sefer de dikenlerinde fazlalaşma meydana geliyor. Yani çok fazla dikenlenme oluyor. Bunu da belirteyim. Ortalama 6 saat ışık alması onun için yeterli olacaktır. Bir de boyuna doğru bir uzama gerçekleşiyorsa eğer budama yapabilirsiniz. Mesela ben buradakileri buduyorum. Boyuna doğru uzama gerçekleştiğinde boyundan budayın, yani üst tarafları kesin. Böyle yanlara doğru bir uzama gerçekleşecektir. Daha güzel oluyor. Çiçeklenme daha çok oluyor. Bunu tavsiye ederim. Yapmanıza fayda var. Aynı zamanda ayda bir kez de olsa sıvı besin takviyesi yapmanızı öneriyorum. Çok faydasını göreceksiniz. Ben çok faydasını görüyorum. Tüm bitkilerimde de bunu uyguluyorum. Sulamasından da bahsedeyim. Sulamaya çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü su tutma kapasitesi çok yüksek bir çiçek olduğu için fazla sudan dolayı çürüme meydana gelebiliyor. Aynı zamanda eğer kışın sulama yapacaksanız suyun oda sıcaklığında olmasına dikkat etmenizde fayda var. Çünkü fazla soğuk olması suyun köklere zarar veriyor. Köklerde çürüme meydana gelebiliyor. Buna dikkat edin. Ben toprak olarak da bahçe toprağı kullanıyorum. Siz de bahçe toprağı kullanabilirsiniz. Şu şekilde de toprağımı göstereyim size. Toprağınızın geçirgen olmasına dikkat edin. Eğer bahçe toprağı kullanmayacaksanız siz de hazır toprak kullanabilirsiniz. Yani normal çiçekler için satılan hazır topraklardan kullanabilirsiniz. İçerisine perlit karıştırarak da kullanabilirsiniz. Ama ben bahçe toprağı kullanıyorum buradaki dikenler tacında. Yazın fazla yakıcı güneşten korumanız gerekiyor. Bunu unutmadan söyleyeyim. Yani güneşi evet çok fazla seviyor ama direkt güneş alması, direkt yakıcı güneş alması ona zarar verebilir. Direkt yakıcı güneşten de korumanız gerekiyor. Aynı zamanda soğuktan da korumanız gerekiyor. Her ne kadar -7 dereceye kadar da dayanıyor gibi bir bilgi olsa da çiçeği fazla zorlamaya gerek yok. O yüzden kışın çiçeğinizi içeri alabilirsiniz. Bir de şu şekilde buralardan böyle köklerinden yeni filizler veriyor. Bu filizleri de ayırarak farklı yerlere ekebilirsiniz. Çoğaltmayı da ilkbahar ayları gibi yapabilirsiniz. Çoğaltma ile ilgili çoğaltma ile ilgili konudan diğer videomda bahsetmiştim. Dediğim gibi onun linkini sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan ulaşabilirsiniz. Ben buradaki çiçeğime açık havada bakıyorum. Tabii bu kışın değil, kışın içeri alıyorum ama bir diğer püf noktası da açık havayı çok fazla seviyorlar. Yazın özellikle açık havada bakabilirsiniz. Yani açık hava olmasa da illaki havadar bir odanız varsa, hava alan bir odanız çok fazla, orada da bakabilirsiniz. Çiçeklenme üzerinde çok fazla etkiye sahip oluyor. Çok daha çiçeklenmenin çok daha fazla olmasını sağlıyor. Bunu da belirteyim. Eğer saksı değişimi yapacak olursanız saksı değişimini bahar ayında yapmanızı öneriyorum. Bir de saksı değişimi yaparken şunlara dikkat etmenizde fayda var. Çiçeğinizle saksının boyutunun orantılı olması gerekiyor. Yani çiçeğiniz çok büyükse
çok küçük bir saksı kullanmamalısınız. Ya da çiçeğiniz çok küçükse çok büyük bir saksı kullanmamalısınız. Buradaki gibi orantılı olmasına dikkat edin. Bu çiçeğinizin gelişimi açısından çok daha iyi olacaktır. Bunu da söylememde fayda olduğunu düşünüyorum. Benim dikenler tacı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım bu sizin için yararlı bir video olmuştur. Aklınıza takılan soruları yorum kısmında dile getirebilirsiniz. Onlara seve seve cevap vereceğim. Aynı zamanda Kubra Demiralay 7 Instagram hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.